Sayın yolcularımız, Corendon Sport Talks uçuşumuza hoş geldiniz. Bugün uçuş rotamız spor dünyasının efsaneleri, rakipsiz sohbetler, bolca eğlence ve sürpriz anlar sizi bekliyor. Kemerlerinizi bağlayın, koltuklarınızı dik konuma getirin. Çayınızı, kahvenizi alın. Çünkü Corendon Sport Talks şimdi başlıyor. Hakem gözüyle izlediğimde o detayları yakalayınca Galatasaray Antalya maçı. Ozan Ergün serbest vuruşu verirken topa arkanı dönme. Bak burada bu yaşadı. Bir anda dönerdim Serkan'la Alex'e bağırmaya başlardım. Orada da fol yok yumurta yok. Bugün bak genç arkadaşlarımıza karar vermiyorlar artık. Kararı bırakıyorlar. Bu ülkede siyaset ve futbol herkes biliyor hocam. Herkes teknik adam, herkes futbolcu, herkes hakem. Ben hakemken karşı olduğum şeye şimdi karşı değilim demem. Yine karşıyım. Yabancı hakeme karşısın. 3 maç VAR'dan gelsin mesela bu penaltı atışında bir kişi içeri girmez. Hayatımın ilk aydınlanmasıdır o. Sezen Aksu'yu severim, o başka da. Merhaba Sport Talks izleyicileri. Bugün bir kardeşim var konuk olarak. Hem kardeşim, hem arkadaşım, hem de çalışma arkadaşım. Hem de Türk hakemliğinin gururu. Bana göre değil, tüm ülkeye göre gururu. Fırat Aydınus. Sevgili Fırat, hoş geldin. Abi çok teşekkür ederim. Ben de izin verirsen abi diyeceğim. Çünkü Elbette. bizim tanışıklığımız var ama hani sen de takdir edersin. Benim pek prensibim değildi. Faal hakemken iletişim kurmak çok zararı olmadığı sürece. Ama hakemlikten sonra seninle simayen tanıştık bir abi olarak. Muhabbetimiz, yaklaşımın, hasbihalimiz çok güzeldi. Ben de özellikle son 3 yılı baz aldığımda senin gibi abi hayatıma katabildiğim için ne mutlu. Çok teşekkür ediyorum. Yani hakikaten çok teşekkür ediyorum. O mutluluk ayrıca bana da ait. Şimdi Fırat, bir çocuk düşün. 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında ve 15 yaşında. Neden sporcu değil de ya da spor yöneticisi değil de hakemliği tercih edersen? Niye hakemliği tercih ettin? Bunu aslında Mehmet abi normalde belli muhtelif platformlarda söyledim ama herhalde kimse nedenine inanmadığı için de pek böyle bilinmiyor. Üniversite sınavlarına girdim. Jeofizik mühendisliğini kazandım. İşte deprem üzerine benim ihtisas. Geldi. Dedi ki oğlum dedi içinde herhalde vicdan yaptı. Bak dedi hakem kursu açılıyor İstanbul'da dedi. Aday kursu dedi. Kaydol dedi. Her neyse babamın da bu arada Hilmi Apsaltan, Kemal Yeşeren gibi tekel fabrikasından arkadaşları var hakemlik yapan. Oğlum dedi bak dedi gel dedi hakem ol dedi. Yani sporun içerisinde, futbolun içerisinde ne oldu dedi. Ya dedim baba öyle böyle derken bak oğlum dedi. Sen dedi 10 gün dedi kursa gidiyorsun dedi. Sonra dedi hakemliğe başlıyorsun dedi. Sana dedi bir tane kart veriyorlar dedi. Bütün statlara dedi bedava giriyorsun dedi. Abi ben böyle hayatımın ilk aydınlanmasıdır o. Böyle Kadıköy, İnönü, işte Ali Samiyen, diğer maçlar falan. Dedim ki ciddi misin? Öyle. Dedim ki ya dedim ben dedim 10 gün kursa giderim, kartımı alırım dedim. Pas biletim var. Sonra çıkarım dedim. İşte 30 yıl oldu çıktım. 30 yıl sonra çıktım. İyi, yani spesifik budur. Tabii girdik işin içine falan. Hani orada olayın sevgi boyutu, bağlılık, tutkusu tabii değişti. Ama hani yok futbolu seviyordum, işte futbolcu olmak istedim, olamadım, o, bu, şu işte babam eski hakem değil. Bendeki gerçek bu. Peki şöyle bir duyguyu hissediyor musun? Otoritesin. 50 bin kişi sahada maçı izliyor. Milyonlarca insan televizyondan izliyor. Ve herkes senin tek düdüğüne bakıyor. Bu duygu nasıl bir duygudur? Ya şimdi bu aslında madalyonun iki tarafı. Yani bir hani o nasıl söyleyeyim nihai kararı verecek yetkili olarak bulunduğun ortamda o bir tek düdüğün işte belki binlerce insanı kaldırıp indirmek ve televizyon başındaki insanların heyecan katıp veya üzüntüsüne neden olmak. Ama bir de öbür tarafı bu kişi olarak o kadar binlerce milyonlarca insandan alacağın reaksiyon da var. Evet. Yani iki ucu farklı sonuçlar çıkartacak durum. Otorite, kontrol etme, tırnak içerisinde söylüyorum ego, o yönetimi
Ki o egoyu da yönetebilmek de önemlidir. Ama bir diğer tarafta da abiyane tabirle vereceğim bir kararla o binlerce milyonlarca kamuoyuyla Ters bir reaksiyon almak da yani söz konusu. yerin dibi demeyeyim de olumsuz sonuçlar. Yok aslında yerin dibi Türkiye için söylersek yani, bunu. hani bu da var şimdi. Bu dengeyi kurabilmek o kadar kolay değil. Ama hani süreç içerisinde biraz önce söyledim ya, senin dediğin bu parametre de birçok parametrenin arasında etken. Başladıktan sonra bir tutkunun, sevginin, bağlılığın gitgide adım adım böyle büyüyerek çoğalması, etmesi tabii bir hazdır yani. İster istemez. Bu sadece sahada yöneten hakem için değil ki. Bir holdingin başındaki CEO'su, patronu, bir işte medyanın, duayen kişilerinden birisin. Yani bulunduğun nokta itibariyle o kararları verdiğinde ister istemez bir hazzı yaşamak doğal değil mi yani? Olmuyor mu? Şöyle bir şey Ben düşünüyorum. olmuyor. Soru sordum. Mutlaka Olmuyor. oluyor. Elbette oluyor. Şimdi kabul etmiyormuş gibi. O hazzı gayet iyi anlıyorum ama o hazla egoyu dengelemek de biraz problem değil mi? Tabii. Yani Yani kesinlikle. bir hakemlik egosu da var insanın Ama işte üzerinde. ben hep derim hakemlik niteliğini üzerine katabileceğin şeyler detaylardan geçer. Sen bir maçta mesela yanlış, hatalı bir penaltı, kırmızı kart değil. Öyle detaylar var ki işte ben şu an hakem gözüyle izlediğimde o detayları yakalayınca geçen gün izledik Galatasaray Antalya maçı. Ozan Ergün. Fiziği, miziği çok güzel. İşte kararlar. Ama ben Ozan'a mesela hem yazımda hem söylemimde tavsiye ettiğim çok başka şey oldu. Serbest vuruşu verirken topa arkanı dönme. Bak burada bu yaşadı. Veya durduğun yer itibariyle veya top çarptığında, dışarı çıktığında gibi bu detaylar aslında egonun veya işte o haz konusunun dengesi de bu detaylardan geçer. Ve tecrübelendikçe hani bir laf vardır ya, büyüdükçe küçülmek. Bu hakemlikte özellikle çok önemli nüans. Yani hakemlikte isim yaptıkça o küçülmeyi bileceksin. Bir yerde okumuştum. Egosuz insan olmaz. Az veya çok Hele ego sporcuysa. olacak ama sıfır kibir olmalı. İşte o kibri sıfır yapabiliyorsan önemli şey bu. VAR sisteminden biraz bahsetmek istiyorum. Edelim. VAR sistemi hakemleri biraz tembelliği etti diye eleştiriler var. VAR sistemi hakemliği biraz kolaylaştırdı diye eleştiriler var. Sen nasıl yaklaşıyorsun? Mehmet abi ya şu ana kadar ne güzel işte sosyal hayattan, aileden, işte psikolojik, işte mental, fiziksel, öncesi. Şimdi ne teknik konulara giriyorsun diye. Yani bir Ama anda Fırat Aydınus'u- bir anda böyle Fırat Aydınus'u bulmuşken de. Yok abi bak ben sana bir şey söyleyeyim. Herkesin bir yorumu var. Ben bir kere futbol oynamış, oynamamış, hakemlik yapmış, yapmamış. Tamam mı? Futbolu yıllarca seyretmiş, herkesin yorumuna saygılıyım. Bu ülkede klişe bir klasik laf hani siyaset ve futbol herkes biliyor hocam. Herkes teknik adam, herkes futbolcu, herkes hakem. O yüzden bu VAR'la ilgili de herkesin 3 aşağı 5 yukarı yorumu, bilgisi var. Kendince bakış açımla. Ben hakemken VAR geldi. Geldiği günde aynı şeyi söyledim. Hocam bazı şeyler vardır yerinde durmaz. Devamlı ilerler hayatında. Teknoloji yerine durmaz. Devamlı ilerler. Mesela bir vücut geliştirmeciye bak. Böyle aynaya baktıkça daha çok yapası olur. Yani yerinde saymaz. Dedim ki bu teknoloji yerinde saymaz. Ve teknoloji yerinde saymadığı sürece bu kadar futbola entegre edildiği sürece kimyasında bazı şeyleri bozacak. İster istemez. Ben 73 olduğum için 80'ler 90'ları seyrettiğim için ama hani futbolunu amatör ruhu, o zamanki oynanan oyunu, bakış açısı. Tabii sadece teknoloji de değil. Yani bugün baktığımda ekonomik anlamda artık taraftarı da içine çeken bir ekonomik boyutu var. Güç var tabii. Yani kaybıyla kazancıyla. Yani çok dillendirmek istemiyorum sevmediğimden dolayı. Öyle ki şu mantık gidiliyor. A takımı B takımı maç yapıyor. A takımının seyircisi atıyorum. B takımının santraforu A takıma gol atar diye mesela düşünce içerisinde ekonomisini geliştirmek istiyor. Yani en anlatabileceğim Doğru. yani Doğru. En basit dille bu. yani düşünebiliyor musun? Artık bu mantıkla bahsediyor. Yani B takımının santraforu bize gol atar diye ama A takımını destekleyen bir taraftar. Yani bu süreçle birlikte VAR'ın hakemler üzerinde etkisi de olmadı değil. Futbolcular üzerinde de oldu. Olmadı mı? Elbette. Bak futbolcuları onların üzerinde de oldu. Biz nasıl korendon demişiz. Biletleri double check yapıyoruz. Onlar da artık double check sevilmeyi öğrendi. Double check yapıyorlar yani.
Beyaz sevinip bir anda duygu bozuluyor, üzülüyor. Üzülürken seviniyor. Yani duygu dalgalanması yaşıyor çoğu futbolcu bu VAR'la. Tabii işin esprisi. Hocam VAR, ben futbolumuzun temaşa, güzellik bu konuda artısı olduğu gibi negatif taraflarının yansıması da var. Hakemlerle çok yüzeysel söyleyeceğim. Bir kere kontrol mekanizmasını, otorite olayını çok yıprattı. Yani Hakem otoritesini yıprattı. tabii şöyle bir şey. Ben şimdi VAR olmadan maç yönetirken abi çevre kontrolü, topsuz alan veya kararının arkasında durabilme gücü. Çünkü ikinci bir alternatifi yok. Hani sigorta değil yok. Evet. Ne verdiysem onun arkasında durmak. Önemli olan şu. Verdiğin karardan ziyade o kararın arkasında güçlü durabilmek. Hep bir alternatif olunca bu gibi yetiler, ya bugün bak genç arkadaşlarımıza karar vermiyorlar artık. Kararı bırakıyorlar. Ben bir ara çok yapacaktım onu. VAR'dan önceki bir 10 seneyi alıp VAR'dan sonraki VAR olacak bir bölümü alacaktım. Verilen penaltı sayıları, kırmızı kart sayıları. VAR'daki yani VAR'la verilen ve VAR varken VAR'sız kendi başına verdiklerindeki yanılgısı, hatası, düzeltilmesi. Bugün arkadaşlar kendi başına sahada verdiğinde çoğu hatalı çıkıyor. Ve gençlerimizin çoğu şunu yapıyor. Onları ben suç bulmuyorum. Pozisyonu bırakıyor. Pozisyon devam çıkıyorsa hocam, VAR'ın karışmayacağı pozisyonsa güzel, kırmızı penaltı, VAR çağırıyor. Artık karar verme değil, kararı majörlerden bahsediyorum. Bırakma. Bilinçaltı. Bilinçaltı var diyerek yönetirse hocam bir maçı, burada kontrolde, karar verme mekanizmasında ister istemez dalgalanmalar olur hocam. Bakıyorum yer alma. Oraya yani gitse ne olur, gitmese ne olur. Görmese var. Hakemin biraz özgüven kaybına da neden Ya işte oluyor. onlardan bahsediyorum. Yani zaten otoriteyi kontrol altına alabilme o özgüvenden geçen bir şeydir hocam. Diagonal koşu diye bir şey var. Sağına alacaksın. İşte pozisyon, top, yardım. Şimdi hocam istediği yerde duruyorlar. Nasıl olsa diyor. Ben oraya gitmeme gerek yok ki diyor. Yani yok Nasılsa ki diyor. yukarıdan izliyor Var yani. diyor. Bir şey varsa beni çağıracak diyor. Bakıyorsun son 2 yıldır zaten siyah beyaz hataya da girmiyor. Bizim zamanımızda ilk VAR çıktığında şeydi. Mesela ben pozisyonu oynattım. Penaltı çıktı. Ben cezaya giriyordum. Düşük alıyor. Yani karar doğru olsa da sahada benim onu vermem. Şimdi o da kalktı. Şimdi o da yok. Yok ki. Futbolcuya da hakeme de hak veriyorum. Her ikisinin de. Oyunda kalma süresinde etkileri var. Bak bunu kabul ediyorum. Futbolcunun da etkisi var. Doğru. Hakemin de var. Doğru. Ama en büyük etki VAR'ın varlığı abi. VAR'ın varlığı nasıl etkiliyor? Karar verme sürecinin uzamasından bahsediyor tabii. muyuz? Bir. İkincisi, bir kere sen kendi coğrafyana göre bunu değerlendireceksin. Hakemin VAR'ı beklerken çevresinin sarılması, oraya giderken, oradan dönerken. Şimdi abi bak. Tam bir tiyatroya Tabii dönüşüyor. bunları hesaplamıyoruz. Biz zaten hocam hakemin VAR gel deyip oradan dönene kadar futbolcu diyalogları olmasa o süreyi toplayalım, oynananı ekleyelim, bak artacak. Bu bir. İkincisi işte hakemlerimizin de pozisyonu çözmede etmede veya VAR'dakilerin de süresi. Şimdi hep diyorlar da çok uzuyor. Bak yabancılar da geldi. Aynı süre çok mu kısaldı? Peki buradan hemen geleyim yabancılar deyince. Türk hakemlerine bir haksızlık edildiğini düşünüyor musun? Bu anlamda yabancı hakemin getirilmesi derbi maçlarına özellikle Hocam bak nasıl yaklaşıyorsun buna? ben söyleyeyim. Ben bir kere hani gelinen noktada gelinen noktayı değil nasıl gelindiğine bakacaksın bir. Ben hakemken karşı olduğum şeye şimdi karşı değilim demem. Yine karşıyım. Yine karşıyım. Ne dersen de neyin Yabancı koyarsan. hakeme karşısında bir not girmek istiyorum burada. Türkiye'de Galatasaray-Fenerbahçe maçına yabancı hakem atandığı zaman yerli hakemlerimiz, bizim hakemlerimiz bir oh çekmiştir diye düşündüm. Doğru mu Bak yanlış mı? şimdi sadece o değil. MHK Başkanı da of çekti. Federasyon Başkanı da of çekti. Yani sadece şimdi hakemler bazında bakma sen bu olaya. Bak konu şu. Biz bu noktaya nasıl geldik? 50 kaç seneden sonra en son Avusturyalı yönetmiş. Evet. Göztepe maçı diye. Yani 50 küsür. Biz bu noktaya nasıl geldik? Biz bu noktaya hakemlerle geldik. Biz bu noktaya futbolcularla, biz bu noktaya futbol bakış açımızla, biz bu noktaya otoriterlerle. Yöneticiler, spor Medya, yazarları, yöneticiler. medya, taraftar. Şimdi bu tabii. paydaşlardan sen hepsini bir tarafa bırakarak sadece hakemler bazında baktığında hocam yarın öbür günde getirirsin. Ondan sonra Avrupalı değil Afrikalı olmaz Güney Amerika'dan daha Güney Amerika'da otoriteler getirirsin. Çözüm bu değil hocam. Ben istemedim ama bu süreçte şunu söyledim. Ya Allah aşkına dedim.
Bizim dedim Türk hakemimiz bir şöyle bir tribüne çıksın dedim. Çıksın ama devamlı gelsin bakayım yabancılar yönetsin. Bir görelim. Bak bir görelim ya. Yabancı var geldi. Hiç mi hata olmuyor? Ha dersen ki burada sorun şu. En büyük problemimiz aslında yabancının gelip gelmemesi değil. En büyük problemimiz güven. Kimse futbolun gemisi içerisinde bu paydaşlar da birbirine güvenmiyor. Yöneticisi futbolcuya güvenmiyor, futbolcu hakeme güvenmiyor, hakem kendi yöneticisine güvenmiyor, kendi yöneticisi hakemine Ya böyle bir şey var mı hocam? O zaman otomatikman ne oluyor? Niyet üzerine yabancı isteniyor. Maç içinde konsantrasyon kaybı yaşadığın oldu mu? Hocam olmaz mı bu psikolojik bu şey? Nasıl kendini Şöyle, görüyorsun? bak, Örneğin bir hakem tabii, arkadaşım bana şunu söylemişti. Bir an konsantrasyon kaybını yaşadığım zaman şunu yapıyorum kendime sürekli. Herkesin bir taktiği var. Aynen. Evet. Şimdi hocam bak mesela bu söyleyeceklerimin de ben 1993 yılında hakemliğe başladığımdan beri yapıyordum değil. Bak işte zaman geçtikçe biraz sonra söyleyeceğim şeyleri yapmaya başladım. Tecrübe. Bir önceki sorularda cevap olmak kaydıyla söylüyorum. Yapılan araştırmalarda insanoğlunun bir şeye odaklanması işte 7 ile 11 arasında mı neymiş öyle yani yanlışça söyleyebilirim ama belli bir kısım. Yani odaklanabiliyorsun mesela. Ben mesela şey yapardım. 5 dakikada bir çıkardık mesela derdim ki 9 tane 5 dakikamız var derdim. Her 5 dakikada bir ses alırdım yardımcılardan. Bu bir tane örneği mesela. İşte 8 tane 5 kaldı, 7 tane 5 kaldı, 6 tane 5 kaldı. Beşer beşer maçı yönetirdim. Yani dilimi kısa tutardım. 2. Maç öyle bir maç giderdi ki mesela abi uyutur derdi ya. Bir anda dönerdim Serkan'la Alex'e bağırmaya başlardım. Orada da fol yok yumurta yok. Hem kendimi ama onları diri tutardım. 3. Maçı anlatırdım. Şimdi işte 4 numara aldı sola verecek. Sola verirse bu ileri atabilir. İleri atarsa bak buraya keser. Geriye oynadığında Alex son adama doğru git. İşte Serkan bak arkamda kaldı şimdi oyuncular. Maçı anlatırdım. Bu bir tanesi. Bir tanesi de şarkı söylerdim. Ciddi söylüyorum. Yani var mı favori şarkı? Ya Sezen Aksu'yu severim o başka da. Yani mesela bu aynı anda benim için yani şarkıyı söylerken tribüne konser vermezdim tabii ki. Pisti kurardık. 10 dakika konser. Öyle bir şey. Yani kendimi işte bu yöntemler vardı hocam. Yani mesela şey derdim Alex'e Serkan'a mesela son 5 dakika 6 dakikada her 1 dakikada bir ses verin bana derdi. Yani çeşitli maçına göre durumuna göre ama bu yöntemler vardı. O odaklanmayı tekrardan hani sağlayabilmek için. refresh edebilmek için. Yani aklıma gelenler şu anda bunlar. Hakem olmak başka bir şeydi. Hakem yorumlamak, pozisyon yorumlamak şimdi başka bir şey. Yukarıdan baktığın zaman futbolu algılama, futbola bakış açını nasıl değiştirdi bu? Bir kere hakemken çok özel olduğun için belli bir sınırların dışında işte medya tarafında ne oluyor ne oluyor onları çok ilgilenmiyorsun. Kayla almıyorsun değil, ilgilenmiyorsun. Muhakkak kamuoyu, medya önemli. Ama ben mesela 30 yıl boyunca hakemlik yaptım. Benim hiç sosyal hesabım ne Twitter ne Instagram yok. Ben hakemliğim bitince. O yüzden mesela ben hep derim ya ilk önce sosyal medyayı hakemlerin yani kardeşim ya siz normal sırada insan gibi değilsiniz. İyi işiniz, oturuşunuz, sosyal medyayı kullanışınız. Ben sonra 3 yıldır benim var Twitter yani medyaya geçtikten sonra. Dolayısıyla hakemliğin içerisinde çok bu tarafla ilgilenmediğim için nasıl dönüyor, nasıl konuşuluyor, nasıl ediliyor düşünmüyorum. Yani geçince bakış açılarının farklılığını gördüm medya tarafının. İkincisi ben aslında çok şey değiştiğini düşünmüyorum. Birinde koşarak yorum yapıyordum. Aynı reaksiyonlar geliyordu A'dan B'den. Şimdi oturarak yorum yapıyorum. Yine aynı reaksiyonlar geliyor A'dan B'den. Yani bir gün mesela bir pozisyon söylüyorsun. B takımının taraftarları işte yazıyor ediyor sosyal medyaya. Şimdi o gün A diyorsun o zaman A'lar yazıyor. Yalnız hissettiğim bir şey var. Az önce sen de söyledin gerçi onu da. Bu hakemlikteki davranış biçimi artık senin sosyal hayattaki bir davranış biçimi haline dönüşmüş. Ya olmaz tabii şimdi abi, dikkat etmek, yürürken dikkat etmek, bir yere giderken dikkat bak hocam, etmek. Yüzmek, araba kullanmak, bisiklete binmek yıllarca yapma. Dön. Tekrar bunu hiç sanki bırakmışsın yaparsın. 30 yıl sen hakemlik yap. İşte 30 yıl boyunca saha içerisinde olsun. İşte bazı avut veriyorsun, konuyorsun. Ne zaman yaptığını bilmiyorsun. Saha dışında da sen adalet dağıtansın. Yani dediğim gibi sıradan olmazsa bazı şeylerini özel, sosyal hayatında oturması, kalkması, gitmesi, etmesi nereden bilmek zorundasın. Yani bunları uygulamak zorundasın. Ben gideyim orada onu yapayım, ben gideyim burada. Olur mu abi? Sen adalet dağıtıyorsun. Yani hakemsin. Hakem. Bak yani kökenleri aynı. Kolay bir şey değil. Şimdi bunun 30 yıl boyunca verdiği hala kolay atmak değil yani üzerine ben hala mesela otururken, kalkarken, ederken dikkat ediyorum.
Aman diyorum, o diyorum, bu diyorum. Şimdi bir de telefonlar çıktı ya böyle. Aman Çat 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 çekiyorlar falan böyle. Yansımaları var. Zamanla bu da alışkanlık haline gelmiş, psikopat haline gelmiş bu yansıma. O da zamanla körelecek muhakkak. Geçtiğimiz günlerde Pique'nin çok güzel bir önerisi vardı. Benim için güzeldi futbol adına. 0-0 biten maçlara 0 puan verilsin diye. Şunu sormak istiyorum. Şimdi bir hakem, başarılı bir hakem olarak futbolda bir kuralı değiştirme şansın olsaydı neyi değiştirdin? Ya yok en direği kaldırırsın, yok bilmem ne yaparsın. Bu artık o kadar zaten İFAB her şeyi değiştiriyor ki sana bir değiştirme hakkı kalmıyor. Her sene o elle oynamalar ya bu kadar olur. Şöyle yap, böyle yaptın da olmaz, böyle yaptın da. Mesela pozisyon burada ele çarpıyor diyelim değil mi bak top. Bak en son yaptığı şey. El buradayken indirirken burada çarparsa değil. Buradan kaldırdığında çarptı burada penaltı. Abi yani bu bak, biliyor musun? Biliyor muydun bunu sen? Hayır, bunu bilmiyorum. İşte bak yeni Elin doğal konumu diye bak bir... şimdi nereye geleceğim? O kadar çok değiştiriyor ki zaten. Elle oynamalar yok bilmem neler işte penaltılar. Abi bu kadar didik Doğallığı didik kalmadı. Ya 80'lerde 90'larda hep şunu derdim. Şimdi bazı futbolcuları da görünce el yüze ayak basma gibi olay, ayağa basma, el yüze gibi olaylar var mıydı? Ya bunun için yatan hakeme karşı ayağıma bastı, eli yüzüme geldi. Var mıydı abi ya? Bazen düşünüyorum, şunu düşünüyorum. Talimat ve kural olduğu için mi bunlar oluyor? Bunlar olduğu için mi talimat ve kural çıkıyor? Bence ilki. Bak işte bazen düşünüyorum. Kesinlikle o talimatlar değişti. Adam diyor ki İFAB'ın işte şeyi. Şu mesela eline geldi mi şöyle yaptı ya penaltı değil mi? Eğer diyor senin elin buradayken indirirken geldi Penaltı değil. Ama buradayken kaldırdın geldin aynı noktada ya aynı yer. Şimdi hocam bize bir şey kalmıyor değiştirecek. Ha ben şu an için söylediğim bir şey var. Tabii bu da uygulamak önemli. Mesela hakem VAR'la konuşurken orta yuvarlığa gelsin. O orta yuvarlağın içerisine hiçbir futbolcu girmesin. Girene kart göstersin gibi. Şimdi hani bunu İFAB ne yaptı? Kaptanlarla sadece iletişim kurdu. Diyalog kuruyor. Bir de şey yapıyorum. Ceza sahasında penaltı atışında penaltı atılmadan önce hani futbolcuların ceza sahasına ihlalini hani bak kaleciden dönüp olması, kalecinin çizgiyi terk etmesi. Bak bunlardan bahsetmiyorum. Kaleciden döndüğünde erken giren savunma veya hücum oyuncusuna geldiğinde sonuca göre işte VAR'ın müdahale değil. Erken girip girmemeyi hocam VAR çözsün. Bak penaltı noktasına hakem bakıyor. Kaleciye bakıyor. Ceza sahası dışındakilere bakıyor. Ya, bu üç noktaya bir adam abi senin en fazla 178 Yardımcılar mı konuda? 178 derece. Yardımcının biri orada, biri orada. 178 derece açık. O da tam net gören. Ceza sahası içine top vurmadan önce futbolcu girdi ya. O hakemin artık hakem kontrol ediyor. VAR diyecek ki tekrar ettir, ettir. Tekrar ettir, ettir. VAR söylüyor. Çizgiye bak. Sana göre bana göre değil. Bu tek bir pozisyon. Offside çizgisi gibi. Tabii. Şu an. Bak 3 maç VAR'dan gelsin mesela bu penaltı atışında bir kişi içeri girmez. Girmez. Evet, çok haklısın. Doğru. Peki Fırat kaç ülke gezdin? Vallahi hocam bilmiyorum. Yani Amerika konusunda yok. En uzak İzlanda'yı biliyorum. Afrika'da gitmedim. Avrupa, İskandinav ülkeleri, işte Asya tarafında gittim. Aşağıda İsrail, Ürdün. Hani ama adedini bilmiyorum hocam. Bilmiyorsun. En çok nereye gitmek istersin? Görmediğin İçimde yer. ukde kalan 2 yer var hocam. Bir Mardin. Onda bir projemiz var yakın zamanda gideceğim inşallah. Bir de İskoçya hocam. Britanya adasında Galler, İrlanda, Kuzey İrlanda, işte Belfast'ta olsun, Dublin olsun, Galler, efendim söyleyeyim, İngiltere yani hepsi İskoçya'ya gitmedim. Onun da benim favori filmim çıktığından beri bir numaramdır. Braveheart. 5 filmim var benim favori. Onların CD'leri kaba açılmadan saklıdır bende. Hangi filmler onlar? Braveheart'tan Braveheart. dolayı işte İskoçya, Edinburgh'e çok gitmemiş. Kısmet olmadı. Bir Braveheart var. İkinci sırada Babam ve Oğlum. Üçüncü sırada Ölü Ozanlar Derneği. Dördüncü sırada Umutsuzlar. Filiz Akın'la Yılmaz Güney'in. 1972 yapımı. Onu da sevmemin nedeni şu. Yani Yılmaz Güney orada bir mafya babasını oynuyor ama o çağın Robin Hood'u. Yani zengini alıyor, fakirlere dağıtan. Annemler izliyor babamla annem filmi. Çıkıyorlar. İşte 73 yılında ben dünyaya geliyorum. Yılmaz Güney oradaki ismi Fırat. Bana Fırat koyuyorlar. Oo. O yüzden o CD'si de vardır. Ben de saklarım umutsuzları. O galiba 5 dedim ama galiba 4 tane benim hit. Babam ve Ama oğlum. Braveheart işte o yüzden. Babam ve Oğlum da beni çok etkilemişti. Özellikle o İRA teröründen dolayı biliyorsun değil mi? Hatırlıyorsun o günü. Biliyorum. Şimdi mesela babam ve oğlum mesela televizyon arasında es geçiyorum.
Biliyorum çünkü ne olacağını kendime. Peki Türkiye'de? Türkiye'de Mardin. 81 vilayetinin hemen hemen 60-65'ini gezmişimdir hocam yani. Bunu neden söyledim? Çünkü bizim bir uçuş kartı sorumuz var. Evet. Sen hatırlıyor musun? 2008 yılında UEFA Kupası'nda Hamburg Urziceni. Evet, Hamburg maçına gittim. Hatta oradan tam Poili'ye geçtik. İşte Ren Irmak'ın yanında gezdik. Hamburg falan. Güzel, evet. Hatta ben oraya, bak şöyle söyleyeyim. Hamburg maçından bir hafta önce Napoli maçı yönettim. UEFA bana bir hafta sonra maç verdi. Maç verdi. Hemen Hamburg maçını verdi. İyi maç yönetmişsin o zaman. Napoli maçı Napoli tabii maçını iyi iyi. yönetmişsin. Şimdi şunun için söyledim. Hamburg, Correndo'nun Avrupa'daki önemli uçuş noktalarından biri. Avrupa'da maç yönetmekle Türkiye'de maç yönetmek arasındaki en büyük fark neydi? Hocam bak, bunun en canlı örneği Vinçiş'e soracaksın işte. Bak, hocam gidiyorsun, yönetiyorsun, dönüyorsun. Bizim burada hocam maçtan önce tebligatı alıyorsun, maç başlıyor, maçı yönetiyorsun. Maçtan sonra da 5 gün daha soruyor. Yani bir 7-8 günlük bir takvim oluşuyor bir maç. Yani 90 dakika değil, öncesi ve sonrası bizim ülkemizde önemli zaten. Peki. O yüzden gidiyorsun, yönetiyorsun, dönüyorsun hocam. Peki son iki soruyu soruyorum. Hakemlik kariyerinizde bu bir yükseliş sorumuz. Hakemlik kariyerinizde size en çok yukarıya taşıyan dönüm noktası olarak gördüğünüz an hangisi? Sanırım her mertebede işte hakemliğe başladığım ilk maç aday hakemken, işte Süper Lig'deki ilk maçım, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçım, ilk finaller, bunlar benim için Peki, ilk derbi. peki. Bunlar. Bunu son soru olarak soruyorum. Bu bir türbülans sorusu. Kariyeriniz boyunca en büyük baskıyı hissettiğiniz, gerçekten zorlandığınız bir an oldu mu? Bu türbülansı nasıl aştınız? Türkiye'de mi? Hakemlik bir an kariyeri. olarak. Hakemlik Türkiye'de kariyerinizde. bir an olarak mı soruyorsun? Bir bunu? an olarak soruyorum. Türkiye'de bir an olarak soruyorsan bunu, o bir an bir andan ibaret değil, onu demek istiyorum. Ya kezini söyleyeyim. Ya siz bile medyada baskı hissetmiyor muydunuz ya? Tabii ki. Yani futbol yönetisi, yani şuradan yola çıkayım. Hani bazı hakemler diyor ya, ya bizim için diyor şu maç Anadolu maçı da işte derbide aynı. Ya hocam şimdi anlatabiliyor muyum demişsin? Ya derbi hakem içinde, futbolcu içinde, kamuoyu içinde, medya içinde, seyirci için, antrenör için, yönetici için farklılıklar var. Dolayısıyla hani o bir an şu an dediğim zaman o çok süreç içerisinde oldu. O bir an her an. Önemli olan o baskıyı hissetmek değil. O baskı yokmuş gibi sen Devam çıkıp edebilmek. maçını yönetmek. Peki sevgili Fırat, çok teşekkür ediyorum. Sen En sağ ol. son şununla bitirmek istiyorum. En son 3 oldu. Emre Belezoğlu az önce konuğumuzdu. Onun söylediği bir sözü söylüyorum. Türkiye'de başarılı insan çok az. Hele hele uluslararası başarıya ulaşan insan sayısı gerçekten çok az. Bu anlamda hem ülke futbolu adına hem ülke adına sana ben gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Türkiye'nin gurur duyduğu bir hakem oldun. Estağfurullah. Türkiye'nin gurur duyduğu bir isim oldun. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Bu vesile Emre Hoca'ya da başarılar kariyerinde. Ve abi ben de seni tanıdığım için çok mutluyum. Teşekkür ederim davetin için. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.